2007 yılında 1982 Anayasası'nın kurduğu hükümet sistemi 21 Ekim 2007 tarihli halk oylaması ile onaylanan 5678 sayılı Anayasa Değişikliği Kanunu'yla Cumhurbaşkanı'nın seçim usulü değiştirilmiş, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilmesi usulünden vazgeçilmiş, onun yerine Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesi usulü benimsenmiştir. Türkiye'de hükümet sistemine ilişkin tartışmalar, özellikle Türkiye'yi 1980 ihtilaline götüren süreçte Cumhurbaşkanı'nın aylarca seçilememesinden dolayı başlamıştır. Başkanlık sistemi açısından en önemli adım olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında yaşanan kriz sonrasında 2007 yılında gerçekleştirilen referandum ile Cumhurbaşkanı'nın da doğrudan halk oyu ile seçilmesi ilkesinin benimsenmesi olmuştur. Bu değişiklikten sonra hükümet sistemi tartışmaları da yavaş yavaş başkanlık sistemine dönmüş ve anayasa değişikliği ile bunu gerçekleştirmenin yolları aranmaya başlanmıştır. 15 Temmuz 2016 tarihinde meclise ve dolayısıyla milli egemenliğimize bir darbe girişimi düzenlenmiş ve halkımız bu darbe girişimini savuşturarak meclisini, demokrasisini ve milli egemenlik idealini aktif bir şekilde savunmuştur. Bu gerçekleşen darbe girişiminden sonra mevcut hükümet sistemine yönelik tartışmalar anayasa değişikliği teklifi olarak gündemde yerini almıştır. Anayasa değişikliği ile parlamenter sistem yerine Türk tipi başkanlık sistemine geçilmiştir. Değişiklikle birlikte devletin ve yürütmenin başı olarak başkan yerine Cumhurbaşkanı terimi tercih edilmiştir. Yürütmenin tek başlı olduğu ve doğrudan halk tarafından seçildiği bu sistemde Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşılıklı olarak birbirlerini görevden alma imkanı sağlanmıştır. Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin birlikte yapılması öngörülmüştür. Ayrıca Cumhurbaşkanı'na kanuna dayanmadan kararname çıkarma yetkisi tanınmış ama bu yetkiye sadece yürütme alanına ilişkin olma, temel hakları düzenlememe ve çatışma durumunda kanuna üstünlük tanıma gibi bir takım sınırlamalar getirilmiştir. Türk tipi başkanlık sisteminde Cumhurbaşkanı'nın partisiyle ilişiğinin kesilmesi kuralına son verilmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 550 milletvekili yerine 600 milletvekilinden oluşması, seçilme yaşının 18'e inmesi, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin 5 yılda bir ve aynı zamanda yapılmasına karar verilmiştir. Kanun teklif etme yetkisi, bütçe kanunu hariç sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bırakılmaktadır. Cumhurbaşkanına ve meclise karşılıklı fesih yetkisi verilmektedir. Milli egemenliğin en büyük temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. yılını kutlarken parlamento ve meclis sistemimizin Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca nasıl değişip geliştiğini anlatmak istedik. Meclisimizin 100. yılı kutlu olsun. Nice yüzyıllara.